Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu videomuzda gene sizlerle birlikte dolar kaç TL, altın kaç TL olacak, euro kaç TL olacak, gümüş TL ne olacak, gram altın ne olacak, ons altın ne olur sorularına cevap bulmaya çalışacağız. Öncelikle dolar ve altında neler oluyor, bunlara bir değinelim. Çok merak ettiğiniz sorularınız arasında, yorumlarınız arasında benim de dikkatimi çeken soru altın daha düşer mi şeklinde olan sorunuz. Altına değineceğiz. Altınla ilgili daha düşüşlerin nerelere kadar sürebileceği, doların yükselişlerde gidebileceği seviyeler. Ayrıca Ramazan bayramı içerisinde biliyorsunuz piyasalarımız kapalı. Bu kapalı piyasada dolar ve altın tarafında ne türden yükselişler veya düşüşler yaşayabileceğimizi bu video içerisinde sizlerle birlikte konuşalım sevgili dostlarım. Öncelikle dolarda neler oluyor? Dolarda hepinizin yakından takip ettiği gibi, ekonomi haberleri ve ekonomi yorumlarında da dinlediğiniz gibi Fed'in yapmış olduğu şahin açıklamaların ardından dolar endeksinde 103 seviyesi üzerine doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izledik. Dolarda neler olduğuna bakmak için doların özellikle dünya üzerindeki 6 para birimine karşı yapmış olduğu yukarı yönlü hareketlerin ve kuvvetlenmelerin nereye kadar devam edebileceğiyle ilgili dolar endeksinden faydalanabiliyoruz. Bu güçlenmenin daha devam edip edemeyeceğiyle ilgili. Sevgili dostlarım, dolar endeksine baktığımız zaman 103 seviyesi dolar endeksinde önemli bir seviye. 103 seviyesini dolar endeksinde takipte kalacağız. 103 üzerindeki dolar endeksinin her kalışı kuvvetli seyrin devamını getirir. Ta ki dolar endeksinde 102.70 seviyesi altında bir kapanış olmadığı sürece dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler tekrardan 103.60 seviyesine doğru hareketlerini sürdürebilir. Günlük bazda dolar endeksine baktığımızda aşırı alım bölgesinde, haftalık bazda gene dolar endeksini açıp baktığımızda aşırı alım bölgesinde, uzun vadeli aylık grafiğine baktığımız zaman da yükselişin daha devam edeceğinin sinyallerini dolar endeksinde görüyoruz sevgili dostlarım. Yani dolar endeksindeki bu güçlü seyrin devam etmesi dolar kurunda da döviz paritelerini takip eden sevgili dostlarımız için de olumlu anlam taşıyacak seviyelerin gelebilirliğinin oldukça yüksek olduğunu bizlere anlatmış durumda. Şimdi dolar kuruna, dolar endeksinin ardından bakacak olursak, sorduğunuz sorular arasında dolar daha yükselecek mi şeklindeki sorularınızın cevabı, arkadaşlar kısa vadede dolar kuru çok yani dolar endeksi şu an için çok kuvvetli. Fed'in önden yüklemeli faiz artışlarına binaen dolar kurunda stokastik indikatörüne baktığımız zaman hala da yukarı yönlü al sinyalinin devam ettiği, bu da dolar kurunun daha güçlenmeye devam edeceğini bizlere gösteriyor. Uzun vadede dolar endeksinde sizlerle birlikte sinyale baktığımızda orada da kısada, ortada ve uzunda dolar TL kurundaki güçlü seyrin devam edeceğini sinyallerini sizlerle birlikte görüyoruz. Bizde ihracatın arttığıyla ilgili arkadaşımızın sorusu vardı. Bu dolar kurunda ne türden etkiler yapabilir şeklinde bir soru. Arkadaşlar, ihracatımızın artması gerçekten bizler için sevindirici bir durum. Fakat şöyle bir durum var. İhracatın tek başına artması bir anlam taşımıyor. Tabii ihracatın fazla olması bizim açımızdan iyi. Fakat ithalatın düşük olması da gerekli. Eğer ki ithalatınız ihracatınızın çok üzerindeyse bu durumda cari açığa sebebiyet verdiği için bu aradaki fark kadar dolara ülkelerin ihtiyacı, merkez bankalarının ihtiyacı olacağından dolayı ileriki dönemlerdeki ödemeler için, o yüzden ihracatın ithalata oranla daha fazla olması demek bizlerin dolara ihtiyacının daha da fazla artacağı anlamı taşıyacaktır. Bu yüzden dolara ihtiyaç olunan tam da bu dönem içerisinde dolar kuruna biz sizlerle birlikte baktığımız zaman dolar kurunda şurada takip ettiğimiz bir üçgen formasyonumuz vardı. Bu üçgen formasyonu günlük bazdaki grafikte yukarı yönlü kırıldı. Tabii bunun kırılmasıyla birlikte bizler için dolar kurunda yeni bir ana hedef bölgesi oluşmuş durumda. 14.86 civarından geçen alan, bakın şuradaki 14.86 civarından geçen alan üzerinde, tam da bu bölge üzerinde sizlerle birlikte bir haftalık kapanış yaşadık sevgili dostlarım. Şimdi 14.86 bölgesi bizler için önemli bir bölge demiştik. Çünkü şuradaki 14.86 üzerine bir atış bizleri dolar TL kurunda 15 lira ve üzerine doğru yükselişlerin devam edeceği anlamını taşıyacaktır. Buradaki formasyonumuzun ana hedefi de bakın şurada kırılımın geçtiği bölge 14.60, kabaca yukarıda 15 lira seviyesi, yani 40 kuruşluk bir ana hedef bölgesi var bu çizdiğimiz grafik üzerinde. Bu da kırılımın 14.60 civarından gerçekleştiğini
sizlerle birlikte izledik. Buradaki hedef bölgesi de 15 liralara doğru giden bir dolar TL kurunda yükselişin daha devam edebileceği anlamını bizlere vermekte sevgili dostlarım. Fibonacci değerlerine gene baktığımız zaman dolar kurunda yukarıda ilk 14.95-15 civarından geçen bir alan ve onun üzerinde de 15 lira 33 kuruş civarına doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin devamının gelmesi beklentilerimiz dahilinde. Burada da en üst kanal ana hedef bölgesi dolar kurunda yukarı yönlü hareketin 15 lira 50 kuruş seviyesine doğru dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğiyle ilgili bizlere ipucunu vermekte. Dolar kurunda gelebilecek bir atraksiyon, Merkez Bankası tarafından gelebilecek ani bir atraksiyonlarda, geri çekilmelerde artık bizler için en önemli ve en kritik destek bölgesi ve stop bölgesi olarak takip edilecek alan ise 14 lira 45 kuruş civarından geçmekte sevgili dostlarım. Bu 14.45 üzerindeki hareketler bizler için 15 lira 50 kuruş civarındaki ana hedef bölgesine doğru yukarı yönlü hareketlerin Ramazan bayramı içerisinde de dolar kurunda piyasaların kapalı olması, ayrıca BDDK tarafından bankalara gönderilen genelgede bu genelge üzerinde mobil platformlar üzerinde al-sat yapılamaması için bankalar harici dışı al-satların durdurulduğuyla ilgili bazı genelgeler yayınlandı sevgili dostlarım. Bu bazda dolar kuruna baktığımız zaman yani açık ve net olarak bir söylemde bulunması gerekiyorsa teknik açıdan dolar TL kuruna yön hala da yukarı ve anlık ataklarda da dolar TL kurunda sert hareketlerin yaşanabileceğini de söyleyebiliriz. Altın tarafına sizlerle birlikte hemen geçelim. Altında önemli seviyeler. Altındaki düşüş nereye kadar sürebilir? Bununla ilgili sorularınız vardı. Bu sorularınıza da cevap bulmaya çalışalım sevgili dostlarım. Evet, altına baktığımız zaman altında 1880 civarından geçen alan bizler için önemli bir alan. Bu ilk yükseliş hareketinin başladığı 1870 civarından geçen bölgenin de altında önemli bir bölge olduğunu sizlerle birlikte takip ediyoruz. Altının ons tarafında özellikle 1870 ve onun altında 1832 dolar seviyesinden geçen önemli bir alan mevcut. Fakat bankalar arası makasları göz önünde tutacak olur isek arkadaşlar, şimdilik altının ons tarafında bizler al-sat olaylarına girmemizin ben oldukça riskli olacağını düşünüyorum. 1832 dolar seviyesi altında altının özellikle ons tarafında bir satış veya kapanış olayı gerçekleşmediği sürece altının onsunda tekrardan yukarı yönlü hareketlerin ilk etapta 1921'de bulunan önemli direnç bölgesi ve onun üzerinde de 1950 civarından geçen önemli alana doğru tekrardan atakları sizlerle birlikte izleyebiliriz. Altının ons tarafında tekrardan yükselişi takip edebilmemiz için ise şurada gördüğünüz takip ettiğimiz düşen trend çizgisinin artık yukarı kırılması şart. Buradaki bölgede bu hafta itibariyle bizler için hangi alandan geçiyor? Kırılması gereken önemli bir alan 1950 civarından geçmekte arkadaşlar. Buradaki 1950 dolar civarındaki hareketi sizlerle birlikte takip edeceğiz. Geniş bantta altının ons tarafı 1832 en dip alan bölgesi olarak kabul edilebilir. Yükselişlerde tekrardan 2000 dolar ve 2100 dolar seviyesine doğru gidebilecek atağın başlayabilmesi için ise 1950 dolar seviyesinin yukarı yönlü artık kırılması şart. Bu seviye kırılmadığı müddetçe altının ons tarafındaki hareketler 1832 ve 1950 bant aralıkları içerisinde belli bir müddet bakın şu şekilde hareketlerini devam ettirecektir. Onun içindir ki şimdi altının gram tarafına geçelim. Onsla ilgili bu açıklamaların gram tarafında nasıl etki yapabileceğiyle ilgili sizinle görüşelim. Evet. Altının ons tarafındaki hareketler şimdi ilk etapta bizler 1870 dolar altında bir hareket altının ons tarafında beklemiyoruz. Fed'in açıklamalarına doğru altının ons tarafında arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü seyrin 1950 dolarlar tarafına doğru hareket edeceğini de düşünürsek, bunu bir strateji olarak kuracak olur isek, gram altın tarafındaki hareketin de buradaki düşen trend çizgisini tekrardan test ettiği ve bu seviyenin artık 880 seviyelerinde, gram altında da bir dip seviyesi oluşturduğunu burada tekrardan sizlerle birlikte takip ediyoruz. Gram altın tarafında da FED fiyatlamalarının ardından onstaki hareketlilik ve dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketlilikle birlikte altının gram tarafında tekrardan 935 TL civarındaki bölgeye doğru
yeni ataklar sizlerle birlikte izleyebiliriz. O yüzden elinde gram altın bulunduran arkadaşların panik yapmalarına şu an için herhangi bir sebep veya neden ben göremiyorum. Ama son karar sizindir. Tekrardan bir 935 civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketleri izleyeceğiz. Artık altında yaz dönemine de giriyoruz. Düğünlerin başlaması, Hindistan tarafında özellikle takı mevsiminin başlamasıyla birlikte altına fiziki talebin de artacağı unutulmamalı arkadaşlar. Bununla beraber altının gram tarafında bir al fırsatının yakalanmış olması ihtimalinin çok yüksek olacağı, buraları değerlendiren arkadaşlar için kısada 935 ve onun üzerinde 967 civarına doğru giden tekrardan gram altını takipte kalacağız diye ben düşünmekteyim. Gram altında da ons bazlı hareketlerin başlaması ve dolar kurunda da artık 15 TL'ler civarında bir kalıcılık görmeye başlar isek altındaki yukarı yönlü hareketler de yukarı yönlü bir anda gelişebilir. Banka makas aralıkları hepinizin takibinde. Banka makas aralıklarının yüksek olmasından kaynaklı aşağı seviyelerde bu seviyeleri satış olarak değerlendiren arkadaşların bakın uyarıyorum, tekrardan uyarıyorum ama yatırım tavsiyesi kesinlikle olmasın. Bu ürünlerini tekrardan geriye alamama durumlarını beraberinde getirir. O yüzden altın tarafındaki arkadaşlar bu enflasyonist, dünya üzerindeki enflasyonist baskının bu kadar yüksek olduğu bir dönem içerisinde ellerindeki mallarını panik yapıp geri silkelemelerinden uzak durmaları gerektiğini